Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Gene geldik bir FED faiz karar gününe. Herkesin aklında 75 mi, 50 mi, 100 mü ne olacak sorusu var. Hemen hemen her faiz kararında söylediğim gibi bunun çok da bir önemi olacağını düşünmüyorum. 3-5 günlüğüne bazı etkileri olacaktır mutlaka. Ancak dünya ekonomisinin gittiği yeri düşündüğümüz zaman çok da fazla bir değişiklik yapabilecek durumda değil şu an için FED. Dolayısıyla özellikle trade yapan arkadaşlar bu veri saatlerinde, veri günlerinde piyasalardan uzak dururlarsa evet belki bazı fırsatları kaçırmış olursunuz ancak olası ters hareketlerde ve panik işlemlerde kazanma ihtimaliniz olandan çok daha fazlasını kaybetme riskinden kendinizi korumuş olursunuz. Orta uzun vadeli yatırımcı için de bunun çok fazla bir öneminin olmaması gerekiyor. Sonuçta Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece, dünyadaki enflasyonist süreç devam ettiği sürece Fed'in bu tür hamleleri 3 günlük 5 günlük bazı etkiler yapabilir evet ama eninde sonunda mevcut risklerin fiyatlandığı bir sürece tekrar geri dönülecektir. O nedenle bu tür günlerde kısa vadeli trade eden arkadaşlarım piyasadan uzak durması, özellikle bu Fed'in faiz açıklayacağı günlerde akşam Powell'ın yaptığı konuşmaları da dinledikten sonra piyasaya bakmalarını tavsiye ederim. Uzun vadeli yatırımcı içinse sakince piyasayı izlemeleri çok daha faydalı olacaktır. Eğer panik oluyorsanız, stres yapıyorsanız hatta böyle günlerde ekran dahi açmamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim biz grafiklerimize. Dün ne demiştik? Şu C dalgasının oluştuğu bölgeden bir destek aldık ve yükselişler başladı. Yukarıda da Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği 19.97 direncinin olduğunu konuşmuştuk ve bu bölgeden tekrar satışlarla karşılaştık. Gelen bu satışlarda bir alttaki bakın 19.65-19.53 bölgesinden şu an için destek bulmuş durumda. Dün şu satışlar gelmeye başladığında da hemen sorular da gelmeye başladı. Bu düşüş bir düzeltme mi? Yoksa tekrar işte 18'lere doğru bir satış süreci görecek miyiz? Soruları gelmeye başladı. Burada size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu tür düşüşlerde hemen gelin şu son yükselişe bir Fibonacci seviyelerini koyun. Burada da bizim için önemli olan 3 farklı seviye var. Bunlardan ilki %38.2, sonrası %50 ve %61.8. Bakın şu an tam da bu %38.2'den destek bulmuş durumda. Dolayısıyla şu an için söyleyebileceğimiz şu yükselişin bir düzeltmesi içerisindeyiz. Ta ki aşağıda %61.8 seviyesi kırılana dek. Buradan da baktığımız zaman şu tepenin bakın direnç bölgesi karşımıza çıkıyor. 19.40, 19.33. Aşağıda 19.33 kırılmadığı sürece şu yükselişin bir düzeltmesi içinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Bu akşam Fed'in kararıyla birlikte her şey daha da netleşecektir burada. Kaldı ki faiz kararı değildir önemli olan. Önemli olan akşam Powell'ın yapacağı açıklamalardır. O basın toplantılarını mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü piyasaların yönünü belirleyecek şey basın toplantısında Powell'ın yaptığı açıklamalar olacaktır her zaman. Yani şöyle düşünün, FED 100 bas puanlık bir artış yapsa da basın toplantısında eğer güvercin bir açıklamayla gelecek olursa yaptıkları 100 bas puanın çok fazla bir etkisi olmayacaktır. O yüzden basın toplantısını takip etmenizi tavsiye ederim. Burada da aşağıda 19.32 kırılmadığı sürece gümüşte herhangi bir sorun gözükmüyor şu an için. Buradan hızlıca bir altına geçelim. Altında da hatırlarsanız şurada bir ara direncimiz var dedik 1662-1657'den geçen. Bu bölgeye oldukça yaklaştı ve buradan satışlar tekrardan gördük. Açıkçası altın şu an için daha da güçsüz duruyor gümüşe göre. Ya gümüş şu an bir önceki tepesini fiyatlarken bakın burada. Hatta bir önceki tepenin de üstünde hareketler görmüşken altında daha henüz o yükselişi göremedik ne yazık ki ama tabii bu tipik altın gümüş hareketidir. Altında da yukarıda 1662 üstünde hareketler görecek miyiz yükseliş için bu önemli olacak. Aşağıda da 1640 destek bölgesi önemli. 1640 altına inerse tekrar
satışların derinleştiği bir süreci takip ediyor olabiliriz. Ancak dediğim gibi bu akşam Powell'ın konuşmalarıyla birlikte şekillenecektir. Yarın sabah çok daha net bir görüntü çıkar. Panik yapmadan bu akşamı izlemeye devam edeceğiz. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Bakın altın gümüş rasyosunda da 84-45-84-10 önemli bir destek bölgemizdi. Burayı hızlı kırdık ve şu an içinde bakın burayı direnç olarak çalıştırıyoruz. Dolayısıyla yukarıda tekrar bu %61.8 84-64 üstünde hareketler görmediğimiz takdirde, hatta bunu 85-77'ye de çekebiliriz. Bakın şu gri alan önemli bir alan çünkü. 85-77 üstünde hareketler görmediğimiz sürece gümüşün güçlenerek altını da peşinden sürükleyerek yükseldikleri bir süreci takip ederiz. Buradan bir platine bakalım. Platinde de bakın şu satış sürecinde ilk bir ufak tepki aldığı bölge vardı. Bu da 953'ten geçiyor. Bu 953'ü şu an için direnç olarak çalıştırıyor. Bizim yukarıda esas direnç bölgemiz 966-959 bölgesi olacak. 966 üstü hareketlerde yükselişlerin devamını bekleriz. Aksi takdirde aşağıda bakın şu yükselişi başlattığı bölge esas önemli olacak. 920. 920 altında da 910 gene Fibonacci %61.8 seviyemiz var. Esas bu bölge kırıldığı takdirde satışların derinleşeceğini düşünürüz. Aksi takdirde bakın şu yükseliş sürecinin düzeltmesi içinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Kaldı ki tam da bakın %50 seviyesinden destek bulup bir dönüş yaşamışız. Yukarıda 966'yı geçemezsek bu alanda bir yatay hareketi takip ederiz. 966 kırılırsa şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yeni yükseklere doğru yükselişlere devam ediyoruz deriz. Şimdi buradan bir gram altına geçelim. Ons altındaki o zayıf yükselişlerden dolayı 989 direncinin üstüne atıp bu bölgede kalamadık. Şu an için hala bu direnç bölgesini 989-984 aralığını fiyatlamaya devam ediyoruz. Dolar Türk lirasının da baskılanmasından dolayı sadece şu an için onslardan destek bulmaya çalışan gramı takip edeceğiz. Bu da bu akşamki gene FED kararları ile birlikte daha da netleşecektir. Buradan bir gümüşe geçelim. Gram gümüşte yukarıda 11.75 direnç bölgemiz var diyorduk. Şu gri alanı takip ediyorduk. Bunun üstünde bir hareketler gördük. Sonrasında onslara gelen düzeltmeden dolayı tekrar bu bölgenin içine geri döndük. 11.47 aşağıda kırılmadığı sürece gram gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebildiğimiz bir süreçteyiz. Evet, altın ve gümüş için bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar uyarıyorum, lütfen akşam FED kararıyla işlem yapmayın. Mutlaka bir sonraki gün piyasanın oturmasını, fiyatların oturmasını bekleyin. Aksi takdirde panik halinde yapacağınız işlemler faydadan çok zarar sağlayacaktır, zarar getirecektir. O nedenle mümkün olduğunca sakin bir şekilde beklemenizi tavsiye ederim. Beklenmedik bir gelişme olursa da tekrar akşam saatlerinde bir video çekip son durumun bir analizini birlikte yapmaya çalışırız. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.